İnsanlar çok farklı şeylerden korku duyabiliyorlar. Bunlara fobi diyoruz. Bazı fobiler de oldukça ilginç olabiliyor. Bunları sizler için derledik. İlk fobimiz anatideofobi. Kişinin bir ördek tarafından izleniyor olma korkusudur. Çocukluğunda bir ördek tarafından kovalanma ya da saldırıya uğrama gibi bir olay yaşamış insanlarda bu fobi oluşabilir. İkinci fobimiz geratofobi. Hakkında dalga geçilmesi veya gülünmesi korkusu. Çoğu insan kendine gülünmesini sevmese de bu durumu içselleştirerek korkan ayrı bir grup da var. Bu insanlar her kahkahanın kendileri hakkında olduğunu düşünüyorlar. Üçüncü fobimiz agirofobi. Cadde veya sokaktan karşıdan karşıya geçme korkusudur. Bu fobiye sahip kişiler özellikle yaya geçitlerinde tedirginlik yaşarlar. Dördüncü fobimiz panfobi. Her zaman var olan bir kötülüğe inanma ve her şeyden korkma fobisi. Tıp literatüründe bir fobi olarak geçmemekle birlikte bu fobiye sahip insanlara rastlanmaktadır. Beşinci fobimiz ranidafobi. Kurbağalardan korkma. Hayvan alt tipinin spesifik bir fobisi. Çocuklukta çok daha yaygın bir tiksinti biçimi olmasına rağmen yaşam döngüsü boyunca herkesi etkileyebilir. Altıncı fobimiz ksantafobi. Sarı renkten korkmak. Bazı renkler insanı istemsiz tedirgin edebilir ve psikolojik hatta hormonal olarak rahatsızlık yaratabilir. Yedinci fobimiz halitofobi yani kötü nefes fobisi. Obsesif kompulsif bozukluk yaşayan bireylerde sıkça bu fobiye rastlanır. Sekizinci fobimiz globofobi. Balon korkusu. Özellikle balonların patlaması bu kişilerin en büyük korkuları arasındadır. Dokuzuncu fobimiz gametofobi yani evlenme fobisi. Odak olmayı sevmeyen ve sosyal açıdan sıkıntılar yaşayan bireylerde sıklıkla görülen bir korkudur. 10. fobimiz jinofobi. Kadınlardan korkmak. Erken yaşta anne, abla, öğretmen gibi figürlerden görülen kötü muamele bu korkuyu tetikliyor. 11. fobimiz aritmofobi. Sayılardan korkmak. Matematik ile alakalı kötü tecrübeler bu fobinin başlıca sebeplerindendir. 12. fobimiz nomofobi. Telefonsuzluktan korkmak. Çağımızın fobilerinden biri olan nomofobi, düşünülenden çok daha yaygın. Eğer telefonunuzu yanınıza almadığınızda geriliyorsanız, bu korku sizi de sarmış olabilir. 13. fobimiz triskaidekafobi. 13 sayısından korkmak. Kültürümüzde 13 sayısının çok bir anlamı olmasa da, özellikle Batı kültüründe bu sayı uğursuzluğu ile meşhur. 14. fobimiz tafefobi. Diri diri gömülmekten ve mezarlardan korkmak. Bireyler öldükleri sanılarak gömülmekten endişe duyarlar. 15. fobimiz teknofobi. Gelişmiş teknolojiden korkmak. Son günlerin tartışılan konularından biri olan yapay zekanın ilerlemesi ve kötü bir hal alması bu insanların en büyük korkularındandır. 16. fobimiz venüstrafobi. Güzel kadınlardan korkmak. Özgüvensizliğin sebep olabileceği bu korkuda bireyler karşılarındaki kadının gözüne bile bakmakta zorlanabilirler. 17. fobimiz tetrafobi. 4 sayısından korkmak. Özellikle Doğu Asya ülkelerinde çok sık rastlanan bir korkudur. Kimi asansörlerde 4 numarası bulunmaz. Nedeni ise bu sayının ölüm kelimesiyle benzer şekilde telaffuz edilmesi. 18. fobimiz roller coaster fobisi. Yükseklikten ve hissedilen basınçtan dolayı bireylerin kendilerini güvensiz ve çaresiz hissetmeleri durumudur. 19. fobimiz androfobi. Erkeklerden korkma durumu. Çoğunlukla gelişim aşamasında çocuklara kötü muamele gösteren yakınlar bu korkuya neden olurlar. 20. fobimiz kronofobi. Zaman kavramının ve zamanın ilerleyişinin yarattığı korku. Bu kişiler zamanın kendileri üzerinde oluşturduğu değişimlerden, özellikle yaşlanmaktan endişe duyarlar. 21. fobimiz kimofobi. Dalgalardan korkma durumudur. Su üzerinde olan ufak bir dalgalanmanın rahatsız edici olabileceği gibi dev dalgalı okyanuslar da bu fobi sahipleri için korkutucudur. 22. fobimiz apifobi.
yani arılardan korkma durumudur. Çoğu kişide görülebilir. Küçük yaşlardayken kendisi ya da bir aile üyesi arı tarafından sokulan birey bu korkuyu ömür boyu taşıyabilir. 23. sırada asimetri fobi var. Simetrik olmayan şeylere karşı duyulan korkudur. Halk arasında simetri hastalığı olarak da bilinmektedir. Genellikle bu fobiye sahip olan kişiler nesnel veya öznel olarak asimetrik olan herhangi bir şeye karşı aşırı kaygı hissederler. 24. sıradaki fobimiz manyofobi, yani delirme korkusu. Etrafında daha önceden psikolojik sorunlar yaşamış insanlar bulunan bireylerde görülüyor. Bu kişiler gerçekleşme ihtimali yüksek olmayan durumlara karşı tetikte bulunurlar. Belirli bir duruma gelmemek için ellerinden gelen her şeyi yapmak belirtiler arasında gösterilebilir. Çalışma hayatının akıl sağlığını olumsuz yönde etkilediğini düşünen kişilerin işlerini bırakmaları veya iş değiştirmeleri örnekler arasındadır. 25. sırada pelafobi var. Kel insanlardan veya kelleşmekten korkmak. Küçük yaşlarda onları etkileyen ve korkutan kel bir karakter olmuşsa, kalıcı etkileri ömür boyunca hissedilebilir. 26. sıradaki fobimiz çok ilginç bir fobi. Fobofobi, yani korkunun bizzat kendisinden ve yeni korkular edinmekten korkmak. Bu fobiye sahip olanlar kendilerini korkutacak yeni bilgiler öğrenmekten kaçınırlar. 27. fobimiz pentierafobi, yani kaynana fobisi. Evli insanların kaynanalarının hayatlarına olan etkisinden korkmasıdır. Evliliğin ilk zamanlarında görülen bu fobi zamanla hafiflemektedir. Hatta kaynana faktörü ortadan kalkınca tamamen yok olabilmektedir. 28. fobimiz hipnofobi, uykudan korkmak. Bu fobi dengesiz hayat sürenler ve kabus görenlerde sıklıkla görülür. 29. sırada eipstrofobi var, yani aynaya bakma korkusu. Bunu yaşayan kişi kendisinin ya da bir başkasının yansımasını aynada görünce rahatsızlık duyar. 30. sırada pediofobi var, oyuncak bebek korkusudur. Bu fobiye sahip olanlar vitrin mankenleri ve robot oyuncaklardan da oldukça korkarlar. 31. fobimiz klostrofobi. Dört yanı kapalı ve basık yerlerde bulunmaktan dolayı hissedilen korkudur. Asansörler, metro alt geçitleri, tüneller, dar koridorlar ve kilitli odalar bu fobi sahipleri için korkutucudur. 32. Tripofobi, delik korkusu anlamına gelir ve çok sık rastlanır. Eğer bu görselden rahatsız olduysanız bu fobiyi pek araştırmamanızı öneririz. 33. sırada emetofobi var. Kimse kusmaktan hoşlanmaz. Ancak kusma korkusu, yani emetofobiye sahip olan insanlar sürekli kusacağım korkusuyla yaşarlar. Yiyeceklere bakmaktan kaçınırlar. Bu durum yeme alışkanlıklarını da olumsuz bir şekilde etkiler. 34. sırada sanguinesofobi var. Yazılışı ve okunuşu her ne kadar zor olsa da çoğu kişinin sanguinesofobi, yani akraba korkusunun ne anlama geldiğini kolayca anlayabileceğini düşünüyoruz. Bu fobiye sahip insanlar akrabalarıyla bir araya gelmekten sadece nefret etmez, aynı zamanda korku duyar. 35. sırada filofobi var. Herhangi birine aşık olmaktan korkmaya verilen isimdir. Bilim dünyasında filofobiye neyin sebep olduğu bilinmiyor. Ancak bu fobiye sahip olan insanlar aşık olacağım korkusuyla iletişim kurmaktan çekinirler. İnsanlarla özel şeyler paylaşmaktan bir hayli korku duyarlar. 36. sırada koldrofobi var. Palyaço korkusu. Özellikle çocuklarda erişkinliğe kadar görülebilen, insanların form değiştirmesine tepki sonucu oluşan bir korkudur. 37. fobimiz obesofobi, yani kilo alma fobisi. En çok ergen yaştaki kadınlarda görülür. Obesofobi aslında bir tür kaygı bozukluğudur. Kilo alımı hakkında konuşmak veya düşünmek bile kişiye abartılı bir endişe verir. Ayrıca tartıya yakın olmak gibi durumlar ezici bir korku hissi yaşatabilir. 38. fobimiz keraunofobi, gök gürültüsü ve şimşek fobisi.
Bu fobiye sahip olan insanların hava tahminlerine karşı bir ilgisi vardır ve bu fobi yaklaşan fırtınalar için uyarı olabilir. 39. sırada batofobi var. Kişinin deneyimlediği derinlik korkusudur. Havuz, deniz, kuyu gibi yerlerde görülen korkulardır. Ablütofobi, yıkanmaktan korkmak. Bu fobi spesifik bir fobi sınıfına girer. Erkeklere nazaran çocuklarda ve kadınlarda daha çok görülür.